Murat, Edirne'yi fethettiği sırada babası Orhan vefat etmişti. Komşu devletler ve diğer düşmanlar bu hükümdar değişikliğinden faydalanmak için hemen harekete geçmeye başladı. Kısa bir zaman önce Osmanlılara katılmış olan Ankara'nın ahileri şehirlerinden Osmanlı kale muhafızlarını kovmuşlardı. Aynı zamanda Büyük Şehzade İbrahim ayaklandı. Bizanslılar ise 5. Ioannis'in kızıyla nişanlı olan Küçük Şehzade Halil'i kışkırtarak ağabeyinin hükümdarlığını kabul etmemesine neden olmuşlardı. İznik'te bulunan 16 yaşındaki Halil ve Eskişehir'de bulunan 6 yaşındaki İbrahim'in adamları Karaman ve Eretna devletlerinin desteğiyle şehzadeler adına tahtı ele geçirmek için harekete geçtiler. Aynı zamanda Orhan Bey'in ölümünü fırsat bilen Amasya emiri Bahtiyar Bey Ankara'yı ele geçirmiş, Karamanoğulları ise Sivrihisar almıştı. 1. Murat artık bir şeyler yapmak zorundaydı. İlk olarak Lala Şahin'i Rumeli Beylerbeyi olarak atayıp Bursa'ya hareket etti. Murat, Bursa'ya ulaştığında o gelene kadar duruma hakim olmayı başaran Çandarlı Halil Paşa ile buluştu. Çandarlı Kara Halil Paşa sayesinde tahta güvenle oturdu. Tahta sağ salim geçen 1. Murat, Karaman ve Eretne tehdidi sebebiyle Anadolu'da kaldı. İlk olarak Eretne ve Karamanoğulları tehdidi için hazırlıklar yaptı. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için sefere çıktı. Karamanoğulları, Eretna ve Bahtiyar Bey ittifakı ile büyük bir savaş yapıldı. Eskişehir bölgesinde yapılan bu savaştan 1. Murat galip geldi. Orhan'ın ölümü üzerine kaybedilen Ankara tekrar Osmanlı topraklarına katıldı. Bu sıralarda ayaklanma hazırlığında olan kardeşleri İbrahim ve Halil'i boğdurdu. Bu ölümler Osmanlı tarihindeki ilk kardeş katli olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı tarihi boyunca defalarca kardeş katli vuku bulmuştur. Devletin istikrarı, tahtı ele geçirme arzusu ve birçok nedenden ötürü hükümdarlar kardeşlerini boğdurarak öldürmüştür. Osmanlı tarihindeki ilk kardeş katli de 1. Murat döneminde gerçekleşmiştir. Murat'a kadar olan Osmanlı tarihinde geleneğe göre beylerbeyi ve sancak beyleri hükümdarın kardeşlerine ve oğullarına verilmekteydi. Bu isyanlar sonucunda ölen kardeşler nedeniyle hanedan dışı atamalar yapılmak zorunda kalındı. Ordu komutanı Lala Şahin, kadı asker ise Candarlı Kara Halil Paşa oldu. 1. Murat tahtını sağlamlaştırdıktan sonra Rumeli'ye geçti. Bizans'a ve Balkanlara akınlar yaptı. Çirmen'i aldıktan sonra Lala Şahin Paşa'yı Ferecik üstüne gönderdi. Kendisi de bizzat Bizans üstüne yürüdü. Çatalca ve Küçükçekmece yakınlarına kadar ilerledi. Ferecik fethini tamamlayan Lala Şahin Paşa ile buluştu. Birlikte Polonya seferini düzenlediler. Ancak o dönemde Bulgar toprağı olan Polonya Hisarı Ahmetoğlu tarafından ele geçirilmişti. Şehir kuşatmaya alınsa da alınamadı. Murat daha sonra Bulgaristan'da önemli bir askeri harekata girişti. Balkan dağ geçitlerini kontrol eden stratejik bir öneme sahip Aydos ve Karin Ovası üzerine yürüdü. Aydos ve Karin Ovası kolaylıkla fethedildi. Sonra Sozopol üzerine yürüdü ve orayı teslim aldı. Murat'ın bu başarıları sonrası Bizans'ta bir panik havası oluşturdu. Osmanlı Rumeli'de çok genişlemişti. 5. Ioannis buna dur demek istiyordu. Kendisi tek başına Osmanlı'ya karşı bir direniş gösteremeyecekti. Bu nedenle Katolikliği tanıma pahasına Papa'dan yardım istedi. Türkler Avrupa ile Bizans'ın bağlantısını kesmişti. Bu durum bir Haçlı ittifakının oluşmasına neden oldu. 5. Urban'ın Papa olmasından sonra Papalık Osmanlı'ya karşı bir ittifakı destekledi. Bunun üzerine Bulgarların, Sırpların ve Papa 5. Urban'ın çabalarıyla Macar Krallığı ile Eflak ve Bosna birleşerek bir Haçlı seferi yapmaya karar verdiler. Bu ittifak sonucunda Osmanlı Devleti'ne karşı ilk kez Haçlı İttifakı oluşturulmuş oldu. Balkanlarda bunlar yaşanırken Savoy kontu olan Amadeus, yakın akrabası olan Bizans İmparatoru 5. Ioannis'e destek sağlamak için denizden küçük bir Haçlı seferine girişti. Venedik'ten 15 kadırga ile ayrılıp Konstantinopolis'e gitmekteyken Çanakkale Boğazı'nda bulunan ve 12 yıl önce Osmanlılar tarafından Trakya'da ele geçirilip yerleşke kurulan ilk kent olan Gelibolu'ya hücum etti. 1. Murat kale garnizonuna zamanında yardım sağlayamadığı için bu şehri eline geçirdi.
Macar Kralı 1. Lajos, Eflak ve Bosna Prensi idaresindeki birliklerden oluşan 60.000 kişilik bir Haçlı ordusu kurup Macaristan Kralı Lajos komutasında Edirne üzerine yürümeye başladı. Trakya'daki Osmanlı birlikleri Lala Şahin Paşa idaresinde olup 12.000'i geçmiyordu. 1. Murat, Gelibolu'nun Savay kontunda olmasından dolayı Trakya'ya geçiş sağlayamıyordu. Aynı zamanda Karabiga Kalesi'ni ellerinde bulunduran, kendilerini Anadolu'ya getirten Bizanslar isyan etmiş, Katalan birlikleriyle uğraşmaktaydı. 1. Murat, kendisinden düşmanın sayıca fazlalığı sebebiyle yardım isteyen Lala Şahin Paşa'ya Haçlı ordusunun ilerleyişini yavaşlatma emri vermişti. Lala Şahin Paşa ise takviye gelene kadar Hacı İlbey emrine bir Akıncı birliği verip Haçlı ordusunun Meriç'i geçmesini engellemekle görevlendirmişti. Fakat Haçlı ordusu Meriç'i geçmiş ve Edirne'ye 2 günlük rahat yürüyüşle gidilebilecek mesafede olan bir mevkide Meriç Nehri kıyısında kamp kurmuş ve Edirne'nin hemen ellerine geçeceğini umarak rahatlarına bakmaya düşmüşlerdi. Lala Şahin Paşa 1. Murat ile birlikte gelecek takviye birlikleri bekliyordu. Hacı İlbey, Lala Şahin Paşa'nın emrini dinlemedi. Gece karanlığından faydalanarak askerlerinden kendilerini sayıca fazla göstermek için 2 meşale taşımalarını istedi. Bu türden çeşitli taktiklerle kendi birliklerini sayıca fazla göstererek komutasındaki daha çok hafif süvari, Akıncı şeklinde olan Osmanlı kuvvetleriyle Meriç'i çevreleyen bataklıkları aşarak Haçlı kampına saldırdı. Bu gece saldırısını beklemeyen, uykuda ve işkili olan Haçlı İttifakı askerlerinin çoğu Osmanlı ordusunun tamamının üzerine geldiklerini zannedip geldikleri yola doğru kaçmaya başladılar. Fakat bu geri çekilme bir paniğe dönüştü. Birçoğu sel sularıyla yükselmiş Meriç'i yüzerek geçmek isterken boğuldu. Sırp Sındığı diğer adıyla 1. Çirmen Muharebesi'nin kazanılmasıyla Edirne ve Batı Trakya Osmanlı Devleti için daha güvenli bir hale geldi. Meriç Nehri Osmanlı kontrolüne geçti. Bulgaristan vergiye bağlandı. Osmanlı ilk kez Haçlı ordusunu yendi. Osmanlılara karşı yapılan ilk Haçlı seferi Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlandı. Hacı İlbey ise Lala Şahin Paşa tarafından kimi kaynaklara göre kendi emrini dinlemediği için, kimi kaynaklara göre ise kendisi kuvvet fazlalığından korkup padişahtan kuvvet isterken altındaki bir kimsenin düşmana saldırması ve başarı kazanmasını içine sindirememesi, mahcup duruma düşmesinden zehirlenerek öldürüldü. Sırp Sındığı Savaşı sonrası Balkanlar karışmış, 1. Murad'ın işleri daha da kolaylaşmıştı. Bizans ve Balkanlardaki bazı devletler Osmanlı'ya haraç ödemeye başlamıştı. Murat gün geçtikçe topraklarını biraz daha genişletmişti. Murat'ın Bulgarlarla mücadelesi devam etmekteydi. Lala Şahin Paşa'yı bölgeye gönderdiği dönemde Lala Şahin Paşa, Bulgar birliklerine karşı Sarıyer Muharebesi'ni kazandı ve Rila bölgesini Osmanlı egemenliğine aldı. Ayrıca Rila Manastırı keşişlerine muafiyet verdi ve Dünya Mirası listesinde yer alan manastırın Osmanlı idaresi altındaki Hristiyan toplulukların kültür ve sanatlarının gelişmesine katkıda bulunan merkezlerden biri olmasının yolunu açtı. Bu, Osmanlı'nın hoşgörüsünün kanıtlarından biriydi. Lala Şahin Paşa'nın İhtiman, Samakov ve Rila'yı fethiyle Sofya, güney ve güneydoğudan Osmanlı akınlarına açıldı. Osmanlıların bu seri fethi hareketleri karşısında kuvvetli bir direniş gösteremeyen Bulgar Krallığı, 1371'de Kral Ivan Alexander'ın ölümüyle tamamen iç kargaşaların içine düştü. Tirnova merkezli krallığın başına geçen Ivan Şişman'ın otoritesi, Vidin ve Dobruca prenslikleri tanımayınca Bulgaristan artık resmen 3'e bölünmüş oldu. Bu sıralarda Murad'ın 3 oğlundan biri olan Savcı Bey bir şehzade ayaklanması başlattı. Bursa'da babası 1. Murad'ın yerine hükümdar olduğunu ilan edip adına hutbe okuttu. Aynı zamanda Osmanlı vasalı Bizans'ta da aynı olaylar yaşanıyordu. Taht vekili Andronikos isyan etmişti. Şehzade Savcı Bey ve Bizanslı Andronikos'un komutası altında bulunan birliklerle İstanbul yakınlarında bir çatışma yapıldı ve 1. Murad idaresindeki ordu Savcı Bey ve Andronikos'un ordusunu dağıttı. Savcı Bey Dimetoka'ya kaçtı ve orada yakalandı. Babası Savcı Bey isyanından çok etkilendiği için önce onun gözlerine mil çektirme cezası uygulattı. Aynı ceza Bizans İmparatoru 5. Ioannis tarafından Asi oğluna da uygulandı. Fakat 1. Murad oğlunu kör ettikten sonra boğdurarak idam etmiştir.
Savcı Bey'in öyküsü sonradan şiir ve romanlara konu olmuş bir trajik vaka oldu. 1. Murat tekrar Bulgar üstüne yürüdü. Bulgar çarı Şişman Ivan, Sırp knezlikleri gibi itaat edeceğini söyleyerek 3 yıllık haraç ile sultanın huzuruna çıktı. Yapılan anlaşmaya göre Ivan sultanın her seferine katılacaktı. Kışı Rumeli'de geçiren 1. Murat, Timurtaş Bey'i Beylerbeyi yapıp Bursa'ya döndü. Timurtaş, Rumeli'de önemli reformlar gerçekleştirdi. Yerli Hristiyan askerlere tımar verilerek eski topraklarının bir kısmında Osmanlı ordusunda hizmet şartıyla yerlerinde bırakılması sağlandı. Balkanlarda yerli askeri grupların direnci önlendi. Murat'a Anadolu'daki rakiplerine karşı bir üstünlük sağladı. İslam memleketlerinden gelip padişahın hizmetine giren Arap, Acem ve Türkler sarayda sipahi olanları bölüklerine alındı. Daha önemli bir reform ise ölen tımar sahibinin tımarının alınıp başkasına verilmesi uygulaması yerine oğulları arasında bölüştürülmesi kuralı getirilmesiydi. Bursa'da görkemli bir düğün zamanıydı. Balkan kinezlikleri, Anadolu beyleri, Karaman ve Güney Anadolu beyleri üzerinde üstün nüfus sahibi Memlük Sultanı ihmal edilmemişti. Düğünde 1. Murat kızı Nefise Hatun'u Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey ile nişanladı. Yıldırım Bayezid ile Germiyanoğulları Beyi Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun evlendirildi. Germiyanoğulları çeyiz olarak Kütahya, Simav, Tavşanlı, Emet kentlerini Osmanlılara verdi. Bursa'da yapılan görkemli düğüne konuk olan Hamitoğulları Beyi Hüseyin Bey ve elçisiyle görüşen 1. Murat, 80.000 altın karşılığında Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir, Karacaağaç, Eğirdir ve Isparta'yı satın aldı. Bu siyaset sonucu Osmanlı kısa zamanda Karamanoğulları ile karşı karşıya geldi. Çünkü Karamanoğulları bu toprakları kendilerinin hakkı olduğunu düşünüyordu. Bu iddiaları onları ilerleyen zamanda zor duruma düşürecekti. Böylece 1. Murat sultan unvanıyla tanınması gereken bir güce ulaşıyordu. İlk sultan unvanını bazı kaynaklar Osman Bey, bazı kaynaklar ise 1. Murat için kullanıldığını belirtir. Gazi Evrenos Bey idaresinde Akıncı kolu daha önce kaybedilen Gümülçine'yi eline geçirdikten sonra Batı Trakya ve Makedonya'ya yöneldi. Balaban Bey Sofya'yı, Yaşı Bey Nişel'e geçirdi. Akıncılar Vardar Nehri'nin vadilerini takip ettiler. Vezir Çandarlı Hayrettin Paşa ise Batı Trakya'da Kavala, Drama, Zihne, Serez ve Bizans'ın ikinci büyük şehri olan Selanik'i aldı. Karatimürtaş Paşa ise İştip, Manastır ve Hayrettin Paşa Ohri'yi ele geçirip Arnavut sorunlarına müdahale etmeye başladı. Teslim alınan bu bölgelerin Türkleştirilmesi için Anadolu'dan Türkmen boyları getirilmeye başlandı. İskan politikası ilk kez düzenli olarak uygulanmaya başlanmıştı. Orhan Bey dönemi videomuzda ilk iskanın Hayrubolu'ya Osman Bey tarafından yapıldığını belirtmiştik. 1. Murat döneminde ise iskan politikaları artık düzenli bir şekilde yapılmaktaydı. Çünkü devlet gayrimüslim ve Türklerin olmadığı bölgelere doğru genişlemekteydi. İskan politikası sayesinde bölge Türkleşecekti. Bu sayede Osmanlı, yerel halkın değerlerine zarar vermeden bölgede kalıcılığı sağladı. Murat, batıda bu fetihleri ve politikaları izlerken Anadolu'da Karamanoğulları Beyşehir'e saldırmıştı. Murat, Balkanlardan Bursa'ya geçti. Kışı burada geçirdi ve hazırlandı. Bahar aylarında Karamanoğulları'nın üstüne yürüdü. Murat, Kütahya'ya geldiğinde Karamanoğlu yeni bir elçi gönderdi ve barışmak istediğini iletti.
Fakat Murat daha önce kendisini tehdit ettiği için artık vaktin geç olduğunu, asker topladığını, savaşın kaçınılmaz bulunduğunu, zaten Karamanoğlu'nun sürekli ahdini bozduğunu, gazaya giderken arkadan onu vurduğunu söyledi. Bu sözlere karşı Karaman elçisi, askerlerinin savaş için yeterli bulunduğunu, barış tepkilerindeki asıl amacın arkada kalacakların zarar görmemesi olduğunu, aslında kendi askerlerinin onlardan aşağı olmadığını, savaşa hazır bulunduklarını yüksek perdeden ifade edince 1. Murat çok kızdı ve elçiyi huzurundan kovdu. Hemen sonra Karahisar'a geldi. Burada birkaç gün oturdu ve veziri Ali Paşa gelip onunla burada buluştu. Karaman elçisi ise beyinin yanına varmıştı. Durumu beyine bildirdi. Karamanoğlu'na yönelik 1. Murat'a sarf ettiği sözlerden kastın Alaaddin Bey'i ortadan kaldırıp Konya ve Larende'yi almak olduğu kanaatine varıldı. Alaaddin Bey hemen Tatar ve Türkmenlere haber saldı. 1. Murat'ın amacının Larende'yi zapt etmek olduğunu, bunun yerine kendilerinin karşı atağa geçip Bursa'yı hedef almaları gerektiğini bildirdi. Elçiye Osmanlı askerinin sayısını sordu. 70.000 kişi olduğunu öğrenince kendi askerinin ondan fazla olduğuna kanaat getirip daha da rahatladı. Taraflar arasında Frenk Yazısı denilen bir araziden ismini alan Frenk Yazısı Savaşı yapıldı. İki ordu karşılıklı olarak bir gece birbirini izlemiştir. Sabah olduğunda güneş yeni doğduğu vakitlerde ordular savaş halini aldı. Murat kendi adamlarıyla ortada durdu. Yaya askerlerinin önüne, atlıları geriye koydu. Böylece merkezi ana güç oluşturulmuş oluyordu. Büyük oğlu Bayezid sol cenahta, Firuz Bey, Hoca Bey ve Kastamonu askerleriyle duruyordu. Onların yanında Murad'ın vasalı olarak orduya çağrılmış Laz ve Sırp askerleri de vardı. Bunlar bu kolun ucunda yer aldı. Sağ kolda ise küçük oğlu Yakup Çelebi ve Karasi Bey'i Eyne Subaşı, yine Murad'ın Rumeli yakasındaki Hristiyan birlikleri bu kolun ucunda yerleşti. Kara Timurtaş gelmeyen askerleriyle ortada göğüste durdu. Saldırıya ilk geçenler Karamanlılar oldu ve soldaki Samagar ileriye yürüdü. Onu Osmanlı tarafından ön saflarda bulunan Timurtaş Paşa karşıladı. Teberrük de sağ koldan hareket etti. Tatar ve Varsaklar ok yağdırarak onu koruma atışıyla destekliyorlardı. Şehzade Beyazıt bunu görünce hemen babasından izin istedi. Murat ona izni verince sol kanattaki askerleriyle yıldırım gibi yetişti. Onun hücuma kalkışı üzerine arkasından sol kanadın ucuyla yer alan Firuz Bey, Hoca Bey ve sağ koldaki Kutluca Bey saldırıya geçti. Ayrıca ordunun en önünde ortada yer alan Timurtaş Paşa ileriye yürümeye başladı. Büyük bir çatışma başladı. Karamanlılar bu toplu ve ağır hücuma dayanamayıp dağılmaya başladı. Önce ilk saldıran Samagay, sonrasında diğer askerler kaçmaya başladı. Onları Tatar ve Varsak grubu izledi. Karamanoğlu Alaaddin Bey ise kendi birlikleriyle yalnız kaldı. Ancak o da tam karşısında olan Timurtaş Paşa'nın saldırısı üzerine çekilmek zorunda kaldı. Ordunun ağırlıkları Osmanlı askerince yağma edildi. 1. Murat Karamanoğlu'nun eşyalarını ve harp aletlerini Timurtaş Paşa'ya hediye etti. Karamanoğlu Konya'ya çekildi. 1. Murat arkasından gidip şehri kuşattı. Sultan şehrin yağmalanmamasını emretmesine rağmen sultanın emrini dinlemeyerek yağmaya kalkışan Sırp askerlerini idamla cezalandırdı. Karamanoğlu Alaaddin Bey'in eşi Murad'ın kızı Nefise Hatun babasına kocasını affetmesi için yalvardı. 1. Murat elini öpmesi şartıyla serbest bıraktı. Kendi oğlu Savcı Bey'i gözlerine mil çektirdikten sonra boğdurarak öldüren 1. Murat, kızının kocasına bu kadar merhametli davranması 60'lı yaşlarına gelmiş olmasından kaynaklanıyor olmalıydı. 1. Murat Konya önüne çekilip Beyşehir'i tekrar ülkesine kattı. Antalya Bey'i Tekeoğlu'ndan itaatini istedi. İtaatini kabul etmeyen Tekeoğullarını ele geçirdi. Bosna Krallığı'nın tehdit ettiği İşkotya hakimi Balsiç, Kuzey Arnavutluk Uçbey'i Kulaşahin'le beraber Bursa'ya gelip Murat'a bağlılığını arz etti. Balsiç kendisini Sırp kralı neslinden saymakta ve Bosna Kralı ile çatışmaktaydı. Bosna Kralı'nı tanımadığını söyleyen Balsiç, Şahin ile birlikte Bosna üzerine sefer yapıp kralı tekrar bağlılığa zorlayacaklarını anlattı. 1. Murat bunun üzerine Şahin'e Bosna'ya akın emri verdi. Kula Şahin, Murad'ın emriyle Bosna üzerine akınlar başlattı.
Toplica Nehri kenarında bulunan ve Ploşnik diye adlandırılan yerde karşısında düşmanı bulamayan Osmanlı kuvvetleri bir anda ganimet için yağmaya gelişmeye başladı. Bu sırada askerlerini zapt edemeyen Şahin Paşa'nın yanında sadece 2000 kişilik Akıncı Birliği kalmış, kalan 18.000 kişi ise yağmaya devam etmiştir. Oysa ki Sırp ve Boşnak kuvvetleri bu kuvvetleri izlemekteydi ve bu durumu fırsat bilen 30.000 kişilik ortak kuvvet bir anda Osmanlı'nın karşısına çıktı. Sırplar merkezde ağır zırhlı ve kanatlardan okçu hafif süvari desteğiyle saldırıya geçtiler. Bu arada 2000 kişilik Türk Akıncı Birliği ve Şahin Paşa vuruşa geri çekildi. Şahin Paşa canını zor kurtardı. Sırplar hızla yağma ile meşgul 18.000 kişilik Akıncı kuvvetine yöneldiler. Neye uğradığını şaşıran, disiplini bozulan Osmanlı kuvvetleri hiçbir şey yapamadılar. 18.000 kişilik birlikten sadece 5.000 kişi bu ortak ordunun elinden kaçabildi. 1. Kosova Savaşı'nda ardından söz edeceğimiz Miloš Obilić de bu Sırp ordusundaydı ve okla yaralanan Sırp askerlerinden biriydi. Bu hezimetin en büyük nedeni disiplinsizlikti. Aynı zamanda Osmanlı'ya ihanet eden Balsiç'ti. Balsiç, Bosna kralı ve Sırplara Şahin'in akınını haber vererek ihanet etmiştir. Sırplar ve Boşnaklar bu büyük galibiyetin ardından cesaretlendiler. Türkleri Balkanlardan atmanın hesaplarını yapıyorlardı. Sırp kralı Lazar, Ploşnik Savaşı'ndan sonra cesaretlenerek büyük bir Balkan ordusu oluşturmaya başladı. Lazar, Türkleri Balkanlardan kovmak istiyordu. Aynı zamanda Karaman Seferi'nde idam edilen yağmacı Sırpların intikamını almak istiyordu. Bunun üzerine Lazar, topladığı 100.000 ile 300.000 kişi arasında orduyu harekete geçirdi. Bu ordunun 500.000 kişilik bir ordu olduğunu belirten kaynaklar da vardır. Osmanlı ise 40 ile 60.000 arasında bir ordu ile Balkan ordusunu Kosova Ovası'nda karşıladı. Osmanlı ordusu genel olarak sağ kanat, sol kanat, merkez olmak üzere büyük gruplar halinde konumlanmıştı. Balkan ordusunda zırhlı birlikler en öne yerleşmişlerdi. Balkan ordusu sol, sağ ve merkezden oluşmaktaydı. Bu orduda birçok milletten askerler bulunmaktaydı. Osmanlı'ya kıyasla çok daha büyük bir orduydu. Savaş iki ordunun küçük karakol kuvvetlerinin çarpışmasıyla başlamıştır. Balkan ordusunun okçu birliklerinin başında bulunan Yorgi, Ali Paşa tarafından yakalanıp öldürülmüştür. Sonrasında iki taraf arasında önce bir top ateşi muharebesi başladı. İlk olarak Balkan topçuları ateşe başladı. Fakat attıkları gülleler Osmanlı birliklerinin içine kadar ulaşamadı. Düşman gülleleri kısa düşüyor ve kimseye zararı dokunmuyordu. Bu ateşe Osmanlı topçuları karşılıkta bulunarak düşman üzerine ateş açmışlardı. Osmanlı topçusunun gülleri düşman birliklerinin içine kadar ulaşmış ve oldukça etkili olmuştu. Balkan ordusu ciddi zayiatlar verdi. Bu topçu ateşi ve okçuların ok atışlarıyla desteklenerek Osmanlıların taarruzu başladı. Yakup Çelebi komutasındaki Osmanlı sol kanadıyla merkezin birinci hattını oluşturan Yeniçeriler kuzeye doğru ilerleyerek Lap suyunu geçip düşmanın sağ kanadı ve merkezi üzerine saldırmışlardı. Bu sırada diğer birlikler konumlarını bozmamış ve yerlerinde bulunuyorlardı. Bir süre ilerleyen bu birlik bir süre sonra geri çekilmeye başlamıştı. Balkan ordusu da bunu fırsat bilip daha çok yüklenmeye başladı. Osmanlı sol kanadı çok fazla zayiat vermeye başlamıştı. Sol kanat artık merkezden ayrılmaya başlamıştı. Savaşın şiddetinden ortaya çıkan toz nedeniyle göz gözü görmüyordu artık. Murat merkezden biraz asker göndererek sol kanat ile arasındaki gediği kapatmıştır. Aynı zamanda sol kanada biraz daha destek vermiştir. Sağ kanadın başında bulunan Yıldırım Bayezid karşı hücuma geçerek düşmanın taarruzunu yarmaya başlamıştır. Yarma harekatını gören Ali Paşa ve diğer paşalar desteğe çıkmıştır. Yıldırım bu yarma harekatı sırasında atı vurulmuş ve alttan düşmüştür. Yedek atını alıp tekrar yarma harekatına devam etmiştir. Bu sıralarda sol kanadın ve merkezin sağlamlaştığını gören Boşnak ve Bulgar askerleri birdenbire geri çekilmeye başladı. Osmanlı sağ kanadı karşısında Bulgar askerleri hücuma cesaret edemeyerek kaçmak için fırsat aramaktaydı. Aynı gruptaki Boşnak askerleri de Sırplarla olan aralarındaki eski bir düşmanlık nedeniyle Kral Lazar ile çalışmayı istememekle beraber sadece Osmanlıların taarruzlarından kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Özetle Bosna Kralı'nın kuvvetlerinden bir kısmı Osmanlılardan yılmış, öteki kısmı da Sırplara küskün olduğundan dolayı istekli olarak savaşmıyordu. Balkan ordusu bu taarruzlardan bunalmış ve yorulmuştu. Birçok asker geri çekilmeye başladı. Bu geri çekilmeler diğer askerleri de teşvik etti. Bütün ordu dağılmaya başladı. Bayezid ise kaçan düşmanı kovalamayı bırakmadı.
Savaş meydanı artık sessizliğe kavuşmuş ve Osmanlı süvarileri kaçan düşman atıklarını takip etmek ve temizlemekle uğraşırken 1. Murat cesetler arasında dolanıyordu. Cesetler arasına gizlenmiş Miloš Obilić tarafından hançerlenerek yaralandı. Bir süre sonra da vefat etti. Osmanlı tarihinde savaş meydanında vefat eden ilk ve tek sultan 1. Murat'tır. Bize destek olmak ve devamını dinlemek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.